Merhabalar sevgili Paraksiden Kimya izleyicisi. Bir sınav analizi, bir ÖSYM analizi olan ve sadece Paraksiden'de bulabileceğiniz 9 artı 1 serisinin 1, 2, 3, 4. videosu kimyasal türler arası etkileşimler başlıyor. Evet, hadi analiz edelim. 9 artı 1 kimyasal türler arası etkileşimler nasıl bir şey? ÖSYM neler sormuş? Neler sorabilir? Ve bence bu sene ne soracak? Şimdi arkadaşlar hemen geliyoruz. Son 10 yıla baktığımızda 9 artı 1'de etkileşimlerin analizinde son 10 yılda baya çıkmış, yani hani baya çıkmış, karşımıza gelmiş. 2010'da bir tane, 2011'de 2 tane, 12'de 4 tane, 13'te 4 tane, 14'te 8 tane, 15'te 11 tane, sonra 9 tane ve son 1, 2, 3, 4 yıldır bir tane hep çıkıyor. Yalnız şurada hatırlatmak isterim ki sevgili arkadaşlar, burada eski sistem var. Eski sistemde TYT'den 13 sorunun üzerine AYT'de 30 kimya sorusu var ve etkileşimler hem burada hem burada çıkıyor. Etkileşim hem TYT hem AYT konusuydu o zaman. Hem 9'da hem 11'de işliyorduk. Bu yüzden bu yıllarda çok fazla çıktı. Bu şu anki olan yıllarda, yani 18, 19, 20, 21'de birin üstünde çıkma ihtimali çok düşük. Yani genelde bir tane soru çıkar. Şöyle baktığımızda kimyasal türlerle ilgili, yani atom, molekül, iyonun ne olduğu ile ilgili çıkan soru yok. Etkileşimlerin sınıflandırılması, yani güçlü etkileşim, zayıf etkileşim, iyonik bağ, kovalent bağla ilgili 2013'te ve o kadar. 2013'te bir soru çıkmış. İyonik bağla ilgili bakın 11, 12, 13, 14, 15, devam ediyoruz 16'da, 17'de. Şurada iyonik bağ, pardon. 16'da çıkmış. Şu ara çıkmamış, 2020'de çıkmış. Kovalent bağla ilgili yine neredeyse her yıl çıkmış. Zayıf etkili metalik bağla ilgili çok az sorumuz var. Metalik bağla ilgili bakın bir 2016'da çıkmış. Bir de geçen yıl 2021'de çıktı. Zayıf etkileşimlere baktığımızda zaten az var. Hidrojen bağı ile ilgili 14-15'te çıkmış. Daha sonra yok. Van der Waals ile ilgili şöyle bakıyorum 16'da var. Fiziksel kimyasal değişiklikler de var bu konunun sonunda, biliyorsunuz. 2010'da bir tane çıkmış. 2016'da bir tane çıkmış. Şimdi arkadaşlar, bir defa biz biraz önceki bilgi eşliğinde 2017'ye kadar farklı düşünmek zorundayız. Bu yıllarda çok fazla soru çıktığı için bu yıllarda her konudan da soru çıkıyor. Yani bu yıllara bakıp da iyoniğin önemi fazla, kovalentin önemi fazla gibi bir şey söylememiz yanlış. Bizim aslında 2017'den sonraki yıllara bakmamız lazım. Yani bir soru çıktığı yıllara. 2018'de ne sormuş? Kovalent bağ, kovalent bağlı bileşik. 2019'da kovalent bağ. 2020'de iyonik bağ, 2021'de metalik bağ sormuş. Yani her sene soruyor. Bir soru soruyor ne yazık ki, ama konu çok geniş. Bu yüzden konunun hepsini bileceğiz. Ancak soru tahmini burada çok zor. Ben bir soru tahmini yaptım. Sonunda göreceksiniz. Ancak hani çıkma ihtimali yüksek bir şey yok burada. Metalik bağ bile bakın yıllarca sorulmamış. 2010'dan 2016'ya kadar hiç sorulmayıp 2016'da sorulmuş. Daha sonra 6 yıl 5 yıl daha ara verip bir daha 2021'de sormuşlar. Sorulabilir. Konuların dağılımını yukarıda gördük ama şöyle buradan da bakarsak etkileşimlerin sınıflandırılması %6, iyonik bağ, iyonik bağlı bileşikler %28, kovalent bağ, kovalent bağlı bileşikler %33, ama metalik, hidrojen, van der Waals, fiziksel kimyasal değişimler gibi her şeyden, her konudan bize soru çıkıyor. Peki bu konu ezber mi, öğrenilecek mi diye baktığımızda arkadaşlar, periyodik cetvelin aynısı. Yani hani geçmiş atom cetveli iyi biliyorsan ezber kısmı az. Çoğunu atom ve cetveldeki bilgiyle öğrenebilirsin, ama bunun yanında ezber kısmı da tabii ki yok değil. Yani %40'a %60 diyebiliriz yaklaşık olarak bu konuda, ama atom ve periyodik cetveli bilirsen bu %40 kısım da azalıyor. İyice öğrenip mantığını oturtturup çok soru çözersen buradan soru kaçırmazsın. Kimyasal türler arası etkileşimler atom ve periyodik cetvelle doğrudan ilgili. Bu konuları bilmeyen burada çok zorlanır, onu mutlaka bileceğiz. Ayrıca etkileşimler AYT karbon kimyasına girişte de içli dışlı. Yani etkileşimleri iyi bilirsen karbon kimyasına girişin bu molekülün polarlığı, apolarlığı, şekli kısmında rahat ediyorsun. Onu iyi bilirsen de burada rahat ediyorsun. Bunlar birbiriyle çok bağlı.
Bunu iyi öğrenirsen ilk başta buna baktığında onu iyi öğrenirsen de 12. sınıfa geçmiş 9'u unutmuşsan bunu rahatlıkla öğreniyorsun. O zaman anlaştık. Geçmişte çok soruyorlardı. Şu an her yıl bir tane soruyorlar ki kesin sorarlar. Bunun nereden çıkacağını bilmek çok zor çünkü konu çok uzun bir konu ve her yerinden sormuşlar. Genelde iyonik kovalent ama geçen yıl yaptıkları gibi metalik bağdan hiç sormadıkları bir yerden de soru sorabilirler. O zaman hadi bakalım. Hadi bakalım. Soru tiplerimiz neler? Tabii çok soru olduğu için bu soru tiplerini belirlemek zor oldu. Yani hani çıkmış baktığımızda 45-46 tane soru var. Bunu 9 ana tipe ayırmak zor oldu. Ama biraz soruları yazarak biraz da bu sorular hakkında bilgi vererek yani çıkmış sorular nasıldı diye bilgi vererek geçeceğiz. Önce soruyu çözelim. Sonra bilgisine bakalım mı? Magnezyum, azot ve oksijen elementleri kullanılarak elde edilen aşağıdaki maddeler ve bu maddedeki kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıfı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Magnezyum metal biliyorsunuz 282. Azot ametal, oksijen ametal. Özür dilerim oksijenin atom numarasını yanlış vermişim ben burada. 8 olacak. Size gelecek PDF'de düzeltirim onu. Sıkıntı değil. Magnezyumla azot arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Evet, magnezyum metal, azot ametal iyonik. N2A metal, aynı A metal kendi arasında apolar kovalent bağlı bileşik oluşturur. Doğru. Katı halde metal atomları arasında iyonik değil metalik bağ bulunur arkadaşlar. İyonik bağ metalin ametalle yaptığı bileşiklerinde bulunur. Metal elementinde ve alaşımda metalik bağ bulunur. N2O farklı ametal polar kovalent bağ bulunur ve moleküller arasında zayıf etkileşim bulunur. Görüyorsunuz konunun geneline dayalı kolay bir soru. Ne zamanlar çıkmış? 11'de, 13'te, 18'de, 19'da, 20'de. Kimi yıllarda buna benzer birden fazla soru çıkmış. Peki nasıldı bu sorular? Arkadaşlar 2011 ve 2018'de çıkan soruda buradaki gibi değil özür dilerim. 2011 ve 2018'de çıkan soruda 3 tane bileşik vermiş. Bu bileşiğin sınıflandırılması soruyor. Yani bu bileşikleri iyonik midir, polar kovalent midir, apolar kovalent midir, kovalent midir? Bununla ilgili sadece bu. Yani Mg3N2 diyor sen diyorsun ki iyonik tak soru bitiyor. 2011 ve 2018'deki soru böyle. 2013'teki soru kimyasal bağlarla ilgili genel bir tanım sorusu. Yani kimyasal bağlarda elektron alışverişi sonucu oluşan iyoniktir, ortaklaşması sonucu oluşan kovalenttir. Aynı metal kendi kendiyle apolar kovalent bağ yapar gibi genel bir soru. 2019'daki soru N2 molekülleri arasındaki etkileşimi soruyor. İşte N2 arasında apolar kovalent bağ vardır vesaire vesaire tarzı N2 molekülü ile ilgili bir soru. 2020'de sorulan soruda her seçenekte farklı bir bileşik verilip bu bileşiğin etkileşimi soruluyor. Yani A işte kalsiyum bromür ne var? İyonik bağ. B magnezyum klorür ne var? İyonik bağ şeklinde. Yani çıkmış sorulara baktığımızda çıkmış soruların hepsi bizim bu sorduğumuz sorudan daha kolay sorular. Hani biz farklı farklı bilgiler sorduk. Bunlar ya 3 bileşik verip bunun bilgisini ya da her bir bileşiğin bağını sormuşlar. Şimdi çıkan sorular kolay ama etkileşimler de şöyle bir konu. Eğer sen bu konudaki bilgileri iyi bilmiyorsan sana kolay gelmeyecektir. Yani bu sorular kolay. Bununla ilgili burası etkileşimlerin sınıflandırılması diyebiliriz bu soruya. Etkileşimlerin sınıflandırılması ile ilgili bu soruyu çözebilmen için senin bilgileri de bilmen lazım. Hani bilmiyorsan da bu sorular sana zor gelebilir. Normal. Anlaştık değil mi? Hadi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda 4 tane bileşik verilmiş. Bu bileşiklerin hangi ikisinde azot aynı değerliği almıştır diyor. Bunu etkileşimlerde diyebiliriz. Aslında şu an AYT'de var. TYT'de çok değerlik bulma yok ama hani biraz periyodik cetvel biraz etkileşim bilgisiyle de sorulabilir. Ancak ben yine de AYT'de hem periyodik cetvel hem redox'ta işlendiği için bu soruların TYT'de çıkacağını tahmin etmiyorum. Tabi yine soralım, çözelim de geçmişte çıktığı için ben artık soracaklarını tahmin etmiyorum. Hidrojen artı 1, azot x, oksijen eksi 6 eksi 2'den buradaki azot artı 5. Azot artı x artı diyorum ya. Azot x, oksijen eksi 2 eşittir sıfırdan. Buradaki azot artı 2. Azot x, hidrojen artı 4, klor eksi 1 eşittir sıfırdan. Buradaki azot eksi 3. Azot 2x, oksijen eksi 10 eşittir sıfırdan. Buradaki azot artı 5. Yani ne oldu? 1 ve 4 oldu. Cevabımız E seçeneği oldu. 2014, 2015, 2016'da değerlik bulma ile ilgili soru çıktı arkadaşlar. 2014'te farklı bileşikler verilip 3-5 tane. Hangisinde altı çizili elementin değerliği en büyüktür? Şeklinde bir sorudu. 2015'te 4 tane farklı bileşik verilip buradaki gibi hangi ikisinin değerliği eşittir? Altı çizili elementin ama aynı değil. Bizde aynı element
Orada farklı elementler vermiş. Onu sordu. 2016'da da amonyum nitrat bileşiğindeki azotların değerliğini ayrı ayrı bulmayı sordu. Eğer biraz konuyu çalıştıysan bunlar da klasik sorular. Rahatlıkla yaparsın. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soru iyonik bağlarla ilgili bir isimlendirme sorusu. Stransiyum 2A'da sabit değerlikli bir metal. Ametal değil, metal. Bu yüzden doğrudan okuyoruz. Stransiyum karbonat. Krom, kalay, kurşun, civa, mangan, demir, bakır değişken değerlikli. Dolayısıyla burada değerliğini okuyacağız. Bak hiçbir şey bilmiyorsan çaprazlasan bile eksi 2 artı 3. Bu krom 3 sülfür olması lazım. Yanlış. Amonyum nitrat kök kök bileşiği kök kökleri iyoniktir, doğrudan okunur. Potasyum, nitrür ve magnezyum sülfür de doğru okunmuş. İyonik bileşikle ilgili bak, bileşik yazılması okunması demiyorum. İyonik bileşikle ilgili 2011, 2013, 2014, 2015, 2016'da soru soruldu. Bazı yıllar birden fazla soru soruldu. 2011'de bileşik verilip bileşiğin içindeki iyonların yükü soruldu. Yani hani 2011'deki soru şöyleydi. Bunu veriyor. Sen buradaki stransiyumun artı 2, karbonatın da eksi 2 olduğunu bileceksin karbonatın kökünde. 2013'te iyonlar verilmiş. Sen bu iyonları çaprazlayıp bileşiğin formülünü yazıyorsun ve ismini söylüyorsun. 2014'te doğrudan kökün ismi sorulmuş. İşte NO3 nitrat, SO4 sülfat, doğrudan kökün ismi soruluyor. 2014'te başka bir soru da MgCl2 bileşiği hakkında, iyonik bir bileşik hakkında, efendim Lewis yapısı nedir? Sonra ismi nedir? Kaç elektron almıştır, kaç elektron vermiştir gibi bir soru. 2014'te iyonik karakter kıyaslaması da soruluyor. 2014'te iyoniklikle ilgili 3 soru var. Hangisi daha iyonik, hangisi daha kovalent, ama ben onun da bu sene çıkacağını sanmıyorum. Yani artık iyoniklik biraz zor geliyor öğrencilere. Çok da zorlamıyorlar çünkü. 2015'te adlandırma, 2016'da adlandırma ve adlandırma sonucu suda ne kadar çözünür? Suda çözülmesi sonucu hangi iyonlara oluşur tarzı genel bir soru çıktı iyonik bileşiklerden. Dördüncü soruya baktığımızda dördüncü soru kovalent bir bileşik hakkında HCN. Hidrojenin arkadaşlar bir tane elektronu var. Karbonun 4 tane 4A'da, azotun da 5 tane. 2, 3, 4, 5. Karbon 4 tane, karbon ortaya alıyorum. Birini hidrojenle paylaşıyor. Üçünü azotla paylaşıyor. Azotun bir tane de kullanmadığı var. Yani hidrojenle karbon arasında 2, karbonun azot arasında 6, azotun dışında da 2 elektron olacak. Doğru. Tüm bağlar polar kovalenttir. Çünkü hepsi de farklı atom. Bileşikteki bağların tamamı kovalent olduğu için elektron ortaklaşmasıyla oluşmuştur. Ortaklanmamış elektron sayısı bakın şu azotun üzerindeki 2'dir. Bileşik ya polar değil, polar yapılır arkadaşlar. 3 tip atom içeren X, A, Y, B, Z, C tipi bileşikler polar yapılı. Bu da kovalent bağlı bileşikler hakkında bir soru. Kovalent bağ arkadaşlar 2012, 2014, 2015, 2016, 2017'de çıktı. 2012'de bir bileşik verilip bu bileşik polar mı, apolar mı, bağlayıcı elektron sayısı ne, ortaklanmamış elektron sayısı ne tarzı soru çıktı. Buradaki gibi yani. 2014'te kovalent karakter kıyaslaması yaptı. Hangisi daha kovalent, hangisi daha iyonik. 2015'te bağın yapısı oktete mi uydu, dublete mi uydu, ortaklanmamış elektron sayısı ne, Lewis yapısı ne tarzı bir soru soruldu. 2016'da direkt kovalent bağ. Hani hangi bağ kovalenttir? Kovalentte polarlık nasıldır, apolarlık nasıldır? Bununla ilgili genel soru, bileşik üstünden değil. 2016'da da 2017'de de özür dilerim, Lewis yapısı soruldu. Yani kovalent bağda iyonik bağ gibi çok geniş alınmış, çok fazla soru sorulmuş eskiden AYT'de de olduğu için. Hemen hemen her noktasında gelmiş. Bu yüzden buradan da nasıl soru gelecek tahmin edemiyoruz. Yani zor bir sınav yaparlarsa iyonik ve kovalentten çok zor soru sorabilirler. Ama genel bir sınav, son 10 yıldaki gibi bir sınavsa bu konulardan çok kolay soru gelir arkadaşlar. Hiç kafanıza takacak bir şey yok. Metalik bağ, metallerle ilgili olarak verilen tel ve lev haline gelebilir. Yeni kesilmiş yüzeyleri parlaktır. Atomlar arasında metalik bağ iletir. Katı halde elektriletmelerinin sebebi metalik bağdır. Sıvı halde de elektriletmelerinin sebebi metalik bağdır. Metalik bağ elektron denizi sayesinde oluşur. Şimdi 2016'da ve 2021'de çıktı metalik bağ. Her ikisinde de böyle genel özellikler soruldu. Hani özel bir elementin yaptığı metalik bağ sorulmadı. İkisinde de erime kaynama noktası kıyası metalik bağın kuvveti sorulmadı. Dolayısıyla son 12 yılda dahi sorulmayan, çünkü metalik bağın erime kaynama noktası kıyaslaması zordur, bir sorunun ben bu senede sorulacağını tahmin etmiyorum. Yine bil tabi, ama sorulacağını tahmin etmiyorum. 2021'de sorulan soruda şu elektron denizi ifadesi çok dikkat çekti. Aslında bunu ben derslerde çok sık kullanıyorum. Çünkü Milli Eğitim kitapta kullanıyor.
Ancak buna alışık olmayan öğrencilerden pek çoğu elektron denizini duyunca wow bebeğim bu ne oldular. O biraz sıkıntı yaptığı konuyu yeterince çalışmayan öğrencide. Altıncı soruya baktığımızda altıncı soru 2014'te çıkan bir sorunun benzeri. Bileşikler veriliyor. Bu bileşiklerin zayıf etkileşimi soruluyor. Hangisinde etkin çekim kuvveti? Bakın dikkat edin. Bir etkin çekim kuvveti var. Bir de çekim kuvvetinin var olup olmaması var. Dikkat. Fondan biri hidrojene bağlıysa hidrojen bağı. Bileşik apolar. CX4 şeklindeki bileşikler apolar. London. Fondan biri hidrojene bağlı hidrojen bağı. CO2 apolar. London dikkat edin. CO2'de şekil doğrusal merkez atomda elektron kalmadığı için apolar oluyor. London var. HCl polar dipol dipol. Yine 2014'teki soruda bu ayarda kolay bir soruydu. Karşısındaki etkin etkileşimi soruyor. 7'ye baktığımızda hangisi arasında hidrojen bağı oluşmaz sorusu. Bu da hidrojen bağı 2015'te çıkmış yine. Aynı tip hangisinde hidrojen bağı oluşmaz. Bakın fondan hidrojen, fona hidrojen bağlıysa oluşur. Fona hidrojen bağlıysa oluşur. Birinde fona hidrojen bağlı. Diğerinde fondan biri varsa bu fondan birine hidrojen bağlı olmasa da hidrojen bağı oluşur. Fona hidrojen bağlı oluşur. İkisinde de fona bağlı hidrojen yok, oluşmaz. Bakın birinde fona bağlı hidrojen olacak. Diğerinde de fondan biri olacak. Diğerindeki fon hidrojene bağlı olsa da olmasa da oluşur ama ikisinde de fona bağlı hidrojen yoksa ikisinde de bu bileşikler arasında hidrojen bağı oluşmaz. 2015'te çıkan sorumuz. Şöyle hemen artı 1'i göstermeden size 8. soruya geçelim. Hangisinde dipol dipol oluşmaz diyor. Bakın hangisinde etkindir demiyor, oluşmaz diyor. Karbondioksit apolar. Apolar moleküllerde dipol dipol oluşmaz. HP'de etkin kuvvet hidrojen bağı ama hidrojen bağı içeren bütün bileşikler polar olduğu için aynı zamanda dipol dipol de taşır. Bak etkili değil ama taşır. CH4 apolar dipol dipol oluşmaz. Bunlarda sadece London var. Başka hiçbir kuvvet yok. HCl polar bunda etkin olan da dipol dipol, bulunan da dipol dipol. Ha bunlarda London da var tabii ki. Polarlarda London da bulunuyor ama etkili değil. Hangisinde dipol dipol oluşmaz? 1 ve 4'te dipol dipol oluşmaz. Bu da 2016'da çıkmış yine. Hangisinde dipol dipol oluşmaz? Hangisinde dipol dipol yoktur? Tarzı bir soruydu. Aynısının benzeriydi. Fiziksel kimyasal değişiklikler arkadaşlar 2010'da, 2016'da, 2017'de çıktı. Doğrudan fiziksel kimyasal mıdır, fiziksel midir tarzı soru soruluyor. Yani bunlarda farklı bir soru tarzı yok. Hangisi diğerinden farklıdır? Gümüş küpenin açık havada kararması paslanması nedeniyle gümüşün pası siyah renkte, bu yüzden kararıyor, kimyasal. Yani yanma. Metallerin asitle tepkimesi kimyasal. Limon suyu asit, mermer baz kimyasal. Kireç taşını ısıtıyorsun, kalsiyum oksit ve karbondioksit olarak parçalanıyor. Bileşiklerin oluşması ve ayrışması kimyasal. Sütten tereyağı eldesinde ise sütü tereyağına çevirmiyoruz. Sütün içinde bulunan tereyağını alıyoruz. Yani süt yine süt olarak kalıyor. Anlaştık değil mi? O zaman artı 1'e geçelim mi? Ne dersiniz? Heyecanlı olsun mu? Şöyle bir heyecan müziğimiz nerede? Acaba bu sene ÖSYM ne soracak? Bence tabii. Hani dedik ya ÖSYM her şeyi sorabilir aslında ama bence ne soracak diye bakıyoruz. Tamam yeter, çok heyecanlandırma. Arkadaşlar bence ÖSYM bu sene genel iyonik kovalent karışık adlandırma soracak. İyonik ve kovalentten karışık bir adlandırma. Hop CNS flor klor brom iyot ametal. Hop CNS flor klor brom iyot ametal. Bunlardan azot ve oksijen ametal olduğu için sayısını söyleyerek okuyoruz. Diazot monooksit. Sodyum metal değişken değerlikli değil, doğrudan okuyoruz. Sodyum nitrat. Su veya dihidrojen monooksit. Gümüş değişken değerlikli değil, sadece artı 1 alıyor. Gümüş oksit. Kök anyon bileşiği iyonik amonyum klorür. Cevabımız B seçeneği. Evet, hep diyoruz 9 artı 1 çok faydalı bir seri. 9 artı 1'i mutlaka izleyin, izlettirin. Sınav analizi ve konular zorlaştıkça bu analizin faydası daha fazla oluyor. ÖSYM nasıl soruyor? Bu konunun neresi zor? Neresi kolay? Geçmişte nasıl sormuş ve bu sene ne sorabilir analizi bence faydalı oluyor. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınızı üye yapmayı da bekliyorum. Üye yapmanızı da bekliyorum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.